Hepinize yeniden merhabalar. Merhabalar, evimize hoş geldiniz. Hoş tekrardan geldiniz. efendim. Bugün bizim 1,5 ayımızı devirdiğimiz hafta oluyor herhalde bu hafta. Evet. Yaklaşık 1,5 aydır bu evi yapmakla meşgulüz ve sizlerle bu anları paylaşmakla meşgulüz efendim. Sen şöyle Tabii. Bozulmuş. Sence böyle kalın mı olsun? Çok kalın mı? Orta sehpa diyordum, Cihan odunluk diyordu. Şimdi ben odunluk diyorum, Cihan orta Bu sehpa. kaçıncı? 7. videomuz. 7. videomuz. Kedilerimiz eşek kadar oldu. Buradan evlendirip, sünnet ettirip askere yollayacağız hepsini. Üçü bir yerde yapacağız. Normalde bizi biliyorsunuz gezginler olarak tanıyorsunuz. Bizi seyahat eden bir çift olarak tanıyordunuz. Biz de sizi yolcular olarak tanıyoruz. Biz de sizi yolcular olarak tanıyoruz. Arada bir böyle indi bindi yapan tipler de var aranızda. Onları da biliyoruz ama olsun. Onlar da bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz. Onlar abone olmayan arkadaşlara Fark söylüyoruz ettim. ama anladı onlar. Bizim seyahatlerimizi böyle 1,5 aylık sürede ara verdiğimiz bu dönemde takibe devam ettiniz bizleri. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni arkadaşlar da tanıdık bu esnada. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Aramıza hoş geldiler hepicüleri. Evet, hepiniz. Şimdi bu süreci artık yavaştan kapattık. Evimizi bitirdik. Ben inanılmaz heyecanlıyım ya. Çok heyecanlı çünkü çok süs püs yaptı. Sizin evi iyi görmeniz için elinden gelen her şeyi yaptı Ebru. Ben de bir o kadar kötü bir... Hayır canım. ben de bütün öldürdüğüm sineklerin hepsini temizledim arkadaşlar. Ne yapacağımızı aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Biz şimdi size kendi evini kendisi yapmak isteyen özellikle yeni evli arkadaşlar böyle işte binlerce lira gidip açılmasınlar. Kendi kendilerine evlerin enerjisini nasıl yükseltebilirler, neler yapılabilir bir eve kendince diye fikirler edinsinler diye bir video hazırladık. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım, direkt evimizi tanıtalım size. İlk bence direkt balkondan başlayalım. Hadi. Evet, kömürlüğümüzü tanıtarak başlayalım size. Bu kömürlüğü yaklaşık bir yarım saat içerisinde elde olan malzemeleri kullanarak hemencecik şu bir yapmak zorundaydık ve yaptık. Şöyle bu evi yaparken kullandıkları çatı malzemeleri varmış. Onları üst üste koyduk. Paletlerimiz vardı. Paletleri koyduk. Gittik, kilosu 15 lira olan şu brandadan 2 kilo aldık. 30 liraya da bunu serdik üstüne. Ondan sonra içine kömürümüzü bastık, dahtamızı bastık efendim. Balkonumuza geldik. Balkonumuzun biliyorsunuz çok derin bir hikayesi vardır. Ta bu ne zamana kadar denk gelir? Milattan önce 200-300 yıllarına kadar gider. İngiltere kralının ilk... Ama tamamen kurgudan ibaret bir tarih verdim size. Kompozit malzemeyi bize Fethiye'de yaşayan İngiliz bir vatandaş hediye etti. Daha doğrusu internete koymuştu. Biz de gittik hammallığını yaptık. Sokakta kalmasa gönlümüz el vermedi. Ve buralara dizdik bunları. Mükemmel bir balkon yaptık kendimize. Bu gördüğünüz paletten koltuğu biz yaptık Ebru'yla. Tanesini 25 liradan aldık bu paletlerin. İnternetten sonradan öğrendik ki tanesini 100-200 liraya da satabiliyorlarmış bunları. Sen mi söyledin? Bir takipçimiz bildirdi bize. Aman dediler dikkat edin. Biz de dedik aman dikkat edin diyoruz sizlere. 25 liraya bunun tanesini maksimum alabiliyorsunuz. Evinizde müsait bir yerde güzelce koltuğa çeviriyorsunuz. Ondan sonra böyle oturuyorsunuz mis gibi. Çok rahat. Sırtını daha geliştireceğim, biraz daha geliştireceğim. Ama şu anki haliyle bile çok rahat bence. Burada kamp masamız, kamp saatlerimiz var. Bunu bize İstanbul'dan, Can Karavan'dan Can arkadaşımız yazın getirmişti otele. Buraya nasipmiş. Burada kullanıyoruz şimdi. Kediler de burada kullanıyor. Gördüğünüz kedi evi yaklaşık yarım metrekare olup içerisi ısı izolasyonu için çok güzel kauçukla izole edilmiş. Kediler için vazgeçilmez bir yuva haline dönüştürülmüş. Mükemmel bir yuvadır kendisi. Burada gördüğünüz hasır desenlerinin işlemesini Ebru Hanım kendisi yaptı. Nereden esinlendiniz bu sanatı buraya uygularken? Kedilerin tırnaklarından. Tırnaklarından esinlen. Evet, burada benim yaptığım salıncak var. Cihan tabii ki balkonda anlatmadığı tek şey neydi? Salıncaktı. Çünkü hiç hoşlanmıyor. Nedeni de onu taşıyamayacağını düşündüğü için oturamamasından. Evet, acı gerçekleri yüzüme vuran bir salıncak. Şimdi bu salıncağın öncelikle maliyetini vermek istiyorum. Çünkü Instagram'dan bize çok fazla soran oldu. Açıkçası bu kadar talep olacağını hiç beklememiştim. Bu salıncağın şu kumaşını terziye gidip 30 liraya diktirdim. Kumaşı da kendisinden. Şu ipi çok önceden aldığımız için tam olarak maliyet veremiyorum ama 5 lira desek yani 30-35 liraya böyle bir salıncak mal edebiliyorsunuz. Bence hiçbir şey gidip de hazır almayın. Önce bir kendiniz yapmayı deneyin. Baktınız yapamıyorsunuz, olmuyor. Ondan sonra belki marangoza gidin ya da terziye gidin ama direkt yine de satın almayın bence. Yapması ayrıca çok daha keyifli oluyor. Şöyle bir püskül diktirdik buraya ayrıca. Harika. Burada böyle çok güzel bir çiçeğimiz var. Bunun yırtık olanları deve tabanı ama bu çiçeğin adını bilmiyorum. Çok güzel ve bakımı aşırı kolay bir çiçek. Çok seviyoruz bunu. Çünkü biz biraz hani sürekli gezdiğimiz için çiçek bakma özürlüyüz açıkçası. Ne kadar istesek de olmuyor yani, soluyor. O yüzden bu çiçeğe ayrı bir hayranlığım var.
Buraya böyle bir tahta yaptık. Hemen çıkışta işte bu su almadığı için burası şemsiyemizi, işte pazara giderken filemizi, işte böyle bir şeylerimizi koyduk. Cihan şöyle kütükler yaptı. Bunların içerisinde mumluk yapacakmış galiba. Tam emin değilim. Böyle işte çıkarken motora binmelik eldivenler. Yangın çıkarsa giymedik, yangın eldivenleri. Böyle küreklerimiz falan var burada. Yani direkt böyle kapıdan çıkışta alabileceğimiz, kolaylıkla alabileceğimiz, aramamız gerektirmeyen şeyler olacak. Evet, şimdi salonumuza hoş geldiniz. Şu anda benim en çok sevdiğim köşeye geldik. Benim de en sevdiğim köşe burası. Burası tam bir sanatkarlar sokağına benziyor. Çünkü her şey bize ait. Şu lambaderden başlamak istiyorum. Çünkü Lütfen. buna çok fazla emek verdim ve çok seviyorum bunu. Eline sağlık. Bu lambaderi 70 liraya aldım. Rastalarını kendim yaptım. Bu rastaları da toplu halde aldım. 2 kilo falan aldım galiba. 70 lira gibi bir rakam. Rasta derken o Bob Marley'in saçından gelen rastlar mı? Adamın adı rasta. Raf ya. Ha ben dedim. Rastayla rafyayı Ruhu karıştı. şad olsun. Ruhu şad olsun. Rastadan devam. Tamam, rafyadan devam edebiliyoruz. Evet, oraya şey yaparız. Ben orayı Bob Marley derim. Tamam. Bu rafyayla bunu sardım. Çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Bence Hatta de, bence eline evet sağlık. çok da güzel bir renk kattığını düşünüyorum. Kaç para peki? Ben diyelim ki bunu dışarıdan geldim almak istiyorum. Dışarıdan almak istersen satıyorsun? çok pahalı. İnternette almadan önce şimdi birkaç tane sayfa gezdim. Acaba ne kadar, hani bunu size söylemem gerekiyor çünkü. 400-500 liradan aşağıya yoktu. Nasıl çünkü ya? gerçekten çok emek istiyorum. Hatırla yani kaç saatimi verdim. Yine de o kadar para eder mi? Asla etmez. Çok sevdik bunu. Eve çok güzel bir renk kattığını düşünüyoruz. Maliyet nedir hemen üstüne yazalım. 70 lira lambader. Yani 80 lira diyelim. Burada böyle eski çizdiğim resimler var. Bak. Burada Bak kimin eli. yaklaşık 6 sene önce mi? 6-7 sene önce Cihan'a hediyemdi. Tuttu bana böyle hediye değil. Bir gün geldi Ebru. Tamam elinde böyle poşetlerle geldi. Bunu dedi bir yere bir şey yapacağız. Sen de bir şey yapacağız. Tamam yapalım. Döktü poşeti yere. Bir çamur kıvamı bir şey oldu bu. Cihan da hiç sevmez elini öyle şeylere sokmayı. Hiç sevmem. Ben böyle ıslak meyve, sebze, elimin ıslak kalması beni nefretlendirir. Tut dedi, tuttuk. Koy dedi, koyduk. İçine soktuk elleri. Evet. 15 dakika böyle çamurun içinde kaldı. Sonra çıkardık ve bu çıktı. Evet. O günden Çok beri güzel bir bizimle. anı. Çok güzel bir anı. Ben dedim bir ara kafamı soksam çıkar mı falan. Hazır hiçbir şey almak istemedik. Yani böyle her şeyin baktığımızda hikayesi olsun istiyoruz. Bunu ben kendim yaptım yine. Mesela hikayesi günlerimi alması. Kitaplarımız var. Kitapları Dan Brown yazmış. Onun hikayesi de o. Bu rafı 25 liraya almıştık. Şu ikisi 3 metre ediyor zaten. Bu ikisi 25 lira yani. Şu ve şu. Evet. Evet. 3 metre çam ağacı. Evet. Çok güzel oldu buraya. Şöyle L'ler aldık. Bunların tanesini de 7 liraya aldık galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey 7-8 lira. Yani böyle ucuza mal ettik burayı ve çok sevdik. Evimizde çok fazla yeşillik olmasını istiyorduk. O yüzden birkaç tane aldık. Özellikle bir sarmaşık aldık ki onu çoğaltmaya çalışıyorum zaten. Şu köşeye geçtiğimizde onu da görmüş olacaksınız. Ben yine Burada birkaç böyle alıp bir göstereyim. Burada böyle bir deve tabanı var. Bunun saksısı kendi geldiği için kötü bir saksıydı. O yüzden etrafını böyle tabak altlığı oluyor. Bu tabağın altına konuluyor yemek yemeden önce, biliyorsunuz. Artık onun da her neyse inanın bilmiyorum. Onu böyle buraya sardım. Onu nereden aldın? Kaç Çok hoş aldın? oldu bence. Bunu 5 liraya aldım. Sen eskiden bir ninja mıydın? Neden? Çünkü ninjalar da ortamdaki her şeyi kullanarak bir savaş aletine dönüştürebiliyor Ben ya. gerçekten öyleyim, biliyor musunuz? Ninja Ya, mısın? tam olarak öyleyim. Ninja mı Tapınak artık şövalyesi. kimin bilmiyorum. Yani bir şey almadan önce mutlaka bunu nasıl yaparıma bakıyorum. Nasıl yaparım diye düşünüyorum. Baktım yapamıyorum, sonra araştırıyorum. Ama mutlaka kendim bir şey yaparım diye bakıyorum. Hatta bir çöp varsa elimde acaba bunu ne yaparım diye mutlaka düşünüyorum. Bence bu çok güzel bir şey. Yani nesneler bir yerde anlam kazanıyormuş gibi geliyor bana kendin yaptığın Güzel. zaman. O yüzden hoşumuza gidiyor yani. Yine gönlümüzü çaldın yine hadi. Bunları takipçimiz verdi bize.
Sağ olsun bir abimiz gelen otele gelen bir abimizdi. Özel taşlarmış bunlar. Böyle hiç yanmaz, çizilmez falan. Ve inanılmaz kullanışlı. Evet. Bu arada biz karavanda çok fazla zaman geçirdiğimiz için bir eşyayı alırken neden sorusunu çok soruyoruz. Yani buna neden ihtiyacımız var? Neden bunu her gün görmeliyiz gibi. O yüzden bunlar da hediye olduğu için aldık zaten. İhtiyacımız olan şeyleri daha çok evimizde tutmaya çalışıyoruz. Bu da gerçekten mesela şimdi size göstereyim. Burada oturuyoruz. Bu sehpayı buraya çekmek istemiyoruz. Bunu hemen buraya koy, bardağını koy. Burası leke olmuyor. İnanılmaz kullanışlı yani. Cihan tabii böyle şeyler bilmediği için hı diyor arkadan. Çünkü buraya koyuyor yani. Benim lekeler şurada göstereyim canlı. Şurada gördüğünüz karanlıklar benim lekem. Tamam. Var mı başka söyleyeceğimiz bir şey bu oralarla? Şöyle devam edelim. Koltuğumuzla devam edelim. Koltuğumuzu size söylediğimizde o kadar çok link isteyen oldu ki o kadar çok hiç beklemiyorduk yani. Ama biz bu koltuğu 5-6 sene önce aldığımız için bulamadık linkini. Çok paylaşmak istemiştik sizinle. Zaten biz o zaman da yani linklerden falan değil de daha çok girip L koltuk yazıp en ucuzunu alma üzerine bir bilgi vermeye çalışmıştık. Evet. Çünkü biz o gün öyle yapmıştık. Evet, evimiz küçüktü. En küçük olabilecek L koltuğu ve en uygun fiyatlı olabilecek L koltuğu almıştık. Çok da memnunuz. Hala bizimle. Mutluyuz yani. Evet, kesinlikle. Perdemizi önce sizinle tanıştırdığımızda sadece bu tülü vardı ama içeriği gösteriyordu. O yüzden arkasına böyle çarşaf malzemesinden astar yaptırdık. Çok güzel oldu. Böyle bir şey gibi, köy evi perdesi gibi oldu ve aşırı hoşumuza gitti. Burası da bir köy evi değil mi zaten? Evet. Doğru. Daha biz beyinde oturtamadık. Evlerimiz oturmadığımız için sürekli ev yapmaktan. Ya köy evi perdesi aslında şuradan aşağı baktığımızda 28. katta plazadan bak orada karıncalar bir koloni peşinde. Bu arada merdivenle dedim bak buraya yeni bir boru taktım tütmesin diye. Yukarıya harika olmuş. Tebrik ederim. İnşallah onu tutturacağız daha. Tamam. Devam edelim. Buraya geçiyorum. Burada böyle küçük tüplerimiz vardı bizim. Bunları baharatlık olarak kullanıyorduk daha önce. Küçük tüp kaç para şu anda biliyor musun? Başka bir isim bulursan sevinirim. Tüp ama onların adı. Tüp değil mi? Cam tüpü. Cam tüpü. Her neyse adı işte. Burada böyle bir sarmaşımız var bizim. Bundan hemen koparıyorum şu uçlarından. Ondan sonra bunların içerisine su koyuyorum. Ve bunları da sarmaşıkları da içine koyuyorum. Burada kökleniyor. Hatta sen kadın girişimci misin sen ya? Şöyle yakından gösterir misin lütfen köklenmesini? Bakın buralarda kökler çıkmış hep. Bak. Şimdi bunları saksıya koyacağım. Her taraf sarmaşık olacak. Orta sehpamızı zaten biliyorsunuz. Bunu sadece boyadım. Bu halini görmemiştiniz. İçerisine oyunlarımızla, kitaplarımızla, tavlamızla, projeksiyon aletiyle doldurduk. Bu arada projeksiyon... Dur nasıl bir içmiş o ya? Öyle bir anlattın ki sanki damper kamyonun arkası gibi. Game Boy'da kim daha iyi oynuyor bakalım? Sen. Sağ ol. Evet. Rekorun kaç? Rekorum 55. 55 bin. Benim kaç? 100. 100 bini geçik benimki de. Yenemedim. Game Boy iyidir ya. Tetris oynuyoruz biz Game Boy'da. Bayağı seviyoruz yani. Tetris iyidir bence. Arada oynanılabilir. Projeksiyonu görmüşken size evin televizyon köşesini göstermek isterim. Buyurunuz efendim. Evet. Bembeyaz bir televizyon. Bizim televizyonumuz yok. Hiçbir zaman da olmadı. Olmasını da istemedik. Bu köşeyi çok sevdik. Böyle bir film köşesi yapmak istedik. Perdemiz zaten vardı biliyorsunuz. Ne kadar aldığını bilmiyorum Can'ın. Yıllar çok eskiden almış. 150 liraya almıştım. Şimdi 1000 lira falan olmuş. Hemen satabilirim 250 isteyen olursa. Burada böyle bir dergiliğimiz var. Bunları zaten ben yaptım. Merak edenler olursa eğer şu kısmı bırakayım yapılanların hepsini. Bunu yine aynı şekilde ben yaptım. En sevdiğim köşeye. Burayı böyle sobayı yaktıktan sonra burada oturmak o kadar keyifli ki size anlatamam. Yani müthiş bir şey, müthiş. Appalachian sunrise meets my skin. Bir taneciğim. Even with my eyes still closed. Bir de gördüm. Sıra geldi masamıza. Masamızı otelden kullanılmayan masalardan bir tanesini alaraktan buraya getirip güzel bir boyayıp bu şekilde hazırladık ve bu hale getirdik. Bunun boyasını Ebru aldı. Kaç liraya vermiştin bu boyaya? 60 lira. 60 liraya aldığımız bu güzel neydi? Tahta antik ceviz desenli bir isimli bir boyaydı. Aldık boyadık. İnanılmaz güzel bir kahverengi çıktı bu ortaya. Bu hafif sarımtırak bir masaydı. Bunu zımparaladıktan sonra boyadık. Ve boyanın yarısı duruyor hala. 30 liraya masayı yenilemiş olduk yani aslında baktığınızda. Masa çok kullanışlı değil açıkçası. Sandalyeleri falan dik. Ama nedir? Biz zaten bunlar en fazla oturup yemek yiyeceğimiz için bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Burada oturup yemeğimizi yedikten sonra mis gibi geri sandalyenin yerine atıp süper bir halde neden 2 tane sandalyem var? Neden 2 tane sandalyem var? Çünkü
sandalyelerin doğurabileceği umuduyla yaşıyoruz. Ölmeyeceği kesin. Dökülen çiçekleri kuruttuktan sonra buraya böyle bir duvar süsü yapmak istedik. Şimdi burada bir kere palmiye ağacını görüyorum ben. Burada bir palmiye çakması var. Bir yolculuk ifadesi var burada. Doğru mu görüyorum? Topraklı yol, bir Sivas görünüyor mu? Mümkün mü? Bunun üstüne böyle yüzüne böyle bir boya fışkırttım ben çünkü Komşunun çocuğu tükürmüş bunun üstüne. bunlar hediye geldi, şunlar hediye geldi. Burada da yine çiçekleri köklüyoruz. Aynamız bize çok ucuza geldi. Kaça 150 geldi? liraya geldi. Bu aslında yani dekorasyon... Kaç? İnan bilmiyorum. Ya Hiç bilmiyorum ama hazırdı. Yani bir aynacı da hazırdı ve bana ucuza verdi. gibi bir ayna yani ha. Bayağı büyük. Evet, güzel. İnternetten baktığınızda inanılmaz fiyatlar bu arada. Yani bence eğer bir ayna alacaksanız hazır almayın hiçbir şekilde. Gidin bir aynacıya, camcıya. Orada zaten elinde oluyor, satmak istiyor ya da çerçevesi kötü oluyor vesaire vesaire. Bunun öyleydi mesela. Yani birine yaptırmış, ölçüsü tutmamış, elinde fazla vardı ve öyle ucuza aldım. Aslında hani sadece dekorasyon amaçlı düşünmüyoruz biz ev için. Hem aydınlık veriyor hem de daha geniş gösteriyor. Salon biraz daha küçük çünkü diğer odalara oranla. Çok güzel oldu, sevdik. Böyle geliyoruz, bakıyoruz. Her kullandığımız eşyanın üzerinde kendimizden bir şeyler görebiliyoruz. Yani Evet. oranı sprey sıkmışız, orasını ne bileyim bizim para yapmışız, burasını boyamışız, orasını kesmişiz, biçmişiz falan. Böyle olması çok daha değerli. Gidip böyle binlerce lira verip de ev eşyası düzmek falan çok saçma işler arkadaşlar. Onlar artık geçmişte kaldı. Evet, o tüketicilik, o devir geride kaldı. Bundan sonra daha çok üretim ve daha çok ne diyelim gerçekleştirme zamanları içerisindeyiz. Yoksa böyle devam etmez bu dünya. Perdelerimiz bu evde harcadığımız en yüksek maliyetli şey. Bütün perdelerimize 500 lira verdik. Aslında pahalı değil. Bize göre biraz hani pahalı yani. Eve oranla pahalı diyelim. Çünkü her şeyi 20-30 liraya falan yaptığımız için. Perdeler 500 lira ama o kadar olacak yani. Nereye sorsak pahalıydı çünkü. Evet. Perdeler dediğin kaç tane perde yaptırmıştık? Bir bu vardı. Arkası. Bir bu vardı. Evet. İçeride burada da Buradaki vardı. perde. Şurada vardı bir tane. Yatak odasında bir tane var. Buradaki perde. Hı hı. Yatak odasında 2 tane perde. Hepsi 500 lira. Gel. Yatak odasına anlatmak bana kaldı galiba ya. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi yatak odasından bahsetmek gerekirse öncelikle ben kendim bizzat ben olarak şöyle baktığımda en çok hoşuma giden neymiş? Ne? Onu hemen bir düşünüp bir karar verip size söyleyeyim. Tamam. Tamam mı? Kesinlikle yerdeki halı. Halı mı denir buna? Yolluk mu denir? Ne denir? Bilmiyorum da. Ne denir buna? Halı da yollukta. Halı da yollukta. Ben çok sevdim. Motifler falan müthiş, çok hoşuma gitti. Senin zevkin değil mi bu? Evet. Kaç lira verdin buna? 120 lira. 120 lira. İyi. Ucuza da almışsın. Tam sevdim şimdi. Tamamen sevdim. Yani. Ne kullanıyoruz? Şöyle bir koltuğumuz var. Heybet Yus bir koltuk bu. Kendisi bayağı sağlam. Böyle hokkalı bir koltuk. Bunu buradaki çöpten bulduk. Daha önceki videomuzda da size söylemiştik zaten. Yani bu koltuk orada boşta durup kullanılabilecekse biz alıp kullanırız bunu. Gelip yenisini almayız. Burada önemli olan çünkü bizim kıçımız oturduğumuz zaman bak rahat bir ortamda otururum. Nasıl bir koltuk? İnanılmaz rahat, çok da güzel bir koltuk. Kesinlikle. Halıdan bahsettim. Koltuktan bahsettim. Aldığımız selvi ağaçlarından 3 metresi 25 liraya aldığımız selvi ağaçlarından bir hafta sonra gidip 3 metresini aynı tahtaya 15 liraya aldık. Öyle çok değişken fiyatlarla sanayide, kerestecilerde bunlardan bulabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz bu rafların toplam maliyeti hemen söyleyelim. 60 liraya şu gördüğünüz sistemi kurup elbiselerimizi böyle kullanalım dedik. Dolabımız yoktu. Dolap almak da istemedik. Çünkü dolap ben kullanamıyorum açıkçası. Ebru sen kullanıyorsun yine. Ben açıkçası sevmiyorum. Yani orada koskoca bir hantal bir dolabın Evet. durmasından çok hoşlanmıyorum. Bir de bende şöyle bir şey oluşturuyor dolap. Hı. Alabildiğini al ve içine tık. Hani benim içime tık Hı. bunların hepsini Evet. gibi. Güzel Halbuki mantık. burada mesela bir şey alırken koyacak yerim yok diye düşünüyorsun. Ya da oldukça zaten dağınık görünüyor. Dağınıklığa bir dağınıklık daha eklemeyeyim diye Evet, düşünüyorsun. görüyorum. O Böyle. yüzden böyle Dolap kullanışlı işini bu bir şey şekilde çözdük. Hem daha ucuza geldi hem daha kullanışlı oldu bizim için. Belki başkaları bu şekilde kullanamaz ama bizim için gayet mutlu mesut bir kullanış tarzı. Bunu da biz kendimiz yaptırdık. Şöyle papuçlarını yaptık, duvara astık. Gittik bunu sanayide kestirdik. Şunun maliyetini hemen söyleyeyim size. Bu boruya kaç lira verdik? 80 lira verdik. Yarısını kullandık. 80 lira papuçlar bizden. Kaynağı 50, 130 lira. Değil mi? 80, 130, 140 liraya falan bu gördüğünüz dolap olayını, dolap denmez buna, ne denir? Askılı dalga motoru. 130-140 liraya getirmiş olduk. Gayet uygun bir düzen. İnternetten alsam bunu kaç lira kim bilir. Evet.
Bilmiyorum. Yatağımız sedir ağacından. Neden böyle bir ayrıntı verdin derseniz bazı geceler o kadar güzel kokuyor ki gerçekten sedir ağacına ayrı bir hayranlığımız var diyebiliriz. Perdemiz artan bir Artık perdeydi. perde. Hatta şurada şöyle perde şeyi var. Çöpten bulduk. Bunu da çöpten bulduk. Bunu böyle üstüne attım. O kadar hoşuma gitti ki burada kullanmaya karar verdim. Şu yine hediye geldi. Böyle yorganımız, nevresimimiz 50 liraya alınmış bir nevresim. Yalnız çok özür diliyorum. Yağmur yağıyor. Bizim tezgah testleri dışarıda. Onu bir içeri almam lazım. Oy. Vay be Herkül'e bak ya. Herkül kendi bacağından asılır. Ayaklık da orada kalmış. Camı açık unutmuşuz. Her zaman açık kalır böyle. Karavanda su alacak bir yerler her zaman bulur karavan değil mi? Bu arada 2-5 Aralık tarihlerinde İzmir'de TTI Kamp Karavan Fuarı var arkadaşlar. Bilmeyenleri buradan hatırlatalım. Bu tarz fuarlara katılmakta fayda var. Biz şimdi uzağız. Oralarda olsak katılırdık. Ne gibi fayda sağlıyorsunuz bu tarz fuarlara gittiğinizde? Yeni karavan kamp ürünleriyle tanışabiliyorsunuz. Fiyat performans orada denemeler yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İnternetten karşılaştırabiliyorsunuz. Fuar fiyatları, online fiyatlar gibilerinden. Böyle hatırlatalım istedik. 2-5 Aralık'ta TTI Kamp Karavan ve tekne outdoor ürünlerinin de sergileneceği ve satışının yapılacağı bir yermiş. Bilginiz olsun. Böyle. Yatak odasına geçelim. Bunu kendimiz yaptık yine. Eski karavanımızdan kalma yine bir malzemeyle yaptık. Üstünde aloe vera var. Yatmadan önce şöyle hemen bir parça sürmelik. Vay be. İşte mumlarımız var, suyumuz var. Bunlar yine takipçilerimizin hediyesi. Zaten gördüğünüz her şey bu arada. Buradaki süsler, yine yan taraftaki duvar süsü hepsi kendi emeğimiz ya da takipçilerimizden, sizlerden gelen hediyeler. Satın aldığımız neredeyse hiçbir şey yok diyebiliriz. Peki şu merdiveni nasıl izah edeceksin bakalım Bu bizlere? merdiven bizim çok yakınlarda bir sazlık var. Oradan hemen böyle bu kamışları alıyoruz. Bunun da 1001 tane adı var. Bambu deniyor, kamış deniyor. Bingo deniyor. Bir şey daha vardı. Neydi? Unuttum. Neyse. Baskül. Burada böyle ben aslında bunu paravan yapacaktım. Şuraya şöyle giyinmelik bir paravan yapacaktım ama bambular yamuktu. O yüzden sabit tutamadım. Böyle merdiven olarak, dekor olarak kaldı bu şekilde. Bu Mecidiyeköy'de şey var ya. Bu hani bir Yine tane ne banka, diyecek acaba? Ziraat Bankası'nın önünde bir heykel var böyle kadın açmış kollarını. Aynı onun gibi değil mi bu ya? Bildin mi o heykeli? Yok. Nasıl bilmezsin ya? Bu makrameyi yine ben ördüm. Çok severek ördüm ve de kullanıyoruz. Böyle bir duvar süsü olarak bunu da buraya kullanıyoruz. Yine aynı şekilde avizemiz bulunuyor. Okay. Rafyadan yine avize yaptık. Burada hazır olarak eski evimizden gelme sadece bu var. Bu böyle bir takı dolabı. İçerisinde takılar var. Burada da böyle makyaj malzemeleri, kremlerimiz falan var. Olan ne varsa zaten burada. Burayı da yine böyle çoraplık falan gibi kullanıyoruz. Yine aynı şekilde bunun altında da sepetlerimiz var. Onları da böyle işte içerisine bir şeyler koyuyoruz. Çorap falan vesaire gibi. Burada 2 tane çekmecemiz var. İçerisinde havlularımız, nevresim takımlarımız falan var. 1-2 tane yani. Şimdi burası benim resim köşem. Hemen o tarafa geçelim lütfen. Kedi niye böyle çok sevdi ya benim eteğimde dolaşmayı. Burada resim yapmayı umuyorum açıkçası. Çünkü biraz yüksek yapmışız. Yani şuradaki... Alçak olsa neler yapacağım diyorsun. Niye? Gerçi Bunlar Ebru'm bana yapıyor. ait. Resim çok güzel resimler yapıyor da niye yapmıyorsun bir tanem ya? Evet eskiden de onlar be. Gerçi şu resimlerin hiçbirini sen yapmadın. Bunu ben yapmadım. Bunu bir Şunu da takipçimiz sen gönderdi. yapmadın. Bunu da Nina yaptı. Bunlar Bunu güzel ben fotoğraf yaptım. çekilmiş fotoğraflar. Bunu sevmedin mi? Ha sevdim onu. Bunu Alırım ben bir de. yaptım. Evet güzel olmuş bir tane. Burada var birkaç tane yaptığım şey. Güzel güzel. Bunu ben Sıfır. yaptım. Heh, Ya aşk olsun iyisin yani. iyisin. Asıl senin tablolar şurada göster hadi. Yok ya onlar eskiden kaldı. Ya göster hadi göster ya. Naz yapma. Ebru'm çok güzel resim yapıyordu sonra bıraktı bu işleri ya. Bıraktım ya. Bak, Şöyle bir şeyler var. Ridalar var. Ridalar mı ridalar? Bu ne? Burada böyle şeyler işte. Niye göstermiyorsun ya? Göstermek istemedim ya. Bunlar o kadar güzel Aa değil. burası koktu yalnız. Evet bu biraz kokuttu burayı. Gaz çıkarımı yaşandı. Gaz mı? Bana başka türlü bir şey gibi geldi. Gaz çıkar. Tamam gel mutfağa geçelim hadi. Mutfağımıza hoş geldiniz. Galiba evde en çok sevdiğimiz bölümlerden biri oldu. Çünkü her şeyi kendimiz yaptık. Ay pardon şuralarda almış. Böyle şu arkaya atayım canım bölmesine. Bölmem mi? Burada normalde sadece arkadaki dolaplarımız vardı. Oradan başlamak gerekirse dün sprey boyayla bunları boyadık. Arka tarafın sıvası dökülüyordu. Neden bilmiyoruz. Yani boyasak yine dökülüyordu. O yüzden bunu böyle bir tahtayla kapatmak istedik. Üstüne de askılık yaptık. Çayımızı kahvemizi buraya koyuyoruz. Bardaklarımızı asıyoruz. Burada böyle bir tost makinemiz var. İlk evlendiğimiz zaman hediye gelmişti bu bize. Bir de çaydanlığımız var. Yine aynı şekilde hediye gelmişti bize. İşte Alkışlarla yaşıyoruz ya. Burada banyo var. Bunu çok yadırgayanlar olmuş. Ha. İlk başta açıkçası bize de öyle gelmişti ama alışıyor insan. Yani içerisindeki havalandırma çok iyi. O yüzden hiç kafanızda böyle farklı farklı şeyler düşünmeyin. Mutfakta Kokular oluşmasın banyo diye. evet.
mutfakla Yanmış banyo yemek yan kokuları. yana böyle kötü bir düşünce oluyor insanda. Yok, ama yapacak bir şey yok. Yani şey- sonuçta bu olabilir. Mimaride bir hata da olabilir. Olmayabilir. Evet, biz karavanda Yani- da böyle yaşadığımız için açıkçası galiba çok yadırgamadık bu durumu. Adamımızı biz yaptık. Bilmeyenler varsa yine şuraya bırakalım. Çok güzel oldu. Çok içimize sindi. Eline sağlık kim yaptıysa. Senin de eline sağlık. Beraber yaptık diye biliyorum. Bak şimdi. Öyle biliyorum. Bunlar yine takipçilerimizden gelmiş. Şunu ben yaptım. Çok seviyorum ya sizden gelen şeyleri böyle etrafta görmeyi. Ama yakışıyor da yani sana Evet ya. bize yakışan şeyler genelde böyle Evet, hediye ediyorsunuz. kesinlikle Çok öyle. sağ olun. Bizi bizden iyi tanıyorsunuz valla. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Burada böyle işte hemen kullanmalık yağımız, fındığımız, sepetlerimiz falan var. Böyle hemen buralarda kullanıp ocağa atmadık. John Burry Bütün her şey dışarıda. Depolama alanı az olduğu için her şeyi dışarıda kullanıyoruz. Burada böyle işte baharatlıklarımız, işte pirinçlerimiz, patlamış mısırlarımız, falanlarımız, filanlarımız yani biraz sıkıcı bölümler. Yine aynı şekilde burası da böyle biraz boş kalmıştı. Böyle renklendirmek istedik yani. Çok da bir şey yok aslında mutfakta ama içimize çok sindi. Özellikle şuraya bakar mısın ya? Tam bir köy evi. Çok güzel oldu bir tane. Gerçekten. İnşallah Evet. bir gün kendi evimizde olur. Kendi evimizde böyle şeyler yaparız. Bunu söyleyenler de çok bu arada. Ona da bir şey söylemek isteriz bence. Hani başkasının evindesiniz, kiradasınız, neden bu kadar uğraşıyorsunuz diye. Biz şu an yaşadığımız alanı güzelleştirmek için çabalıyoruz. Ayrıca başkasına bir katkımız olacak diye de niye yaşadığımız yeri güzelleştirmeyelim ya da ona birazcık daha güzel bırakmayalım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Güzel. Evet. Evin en kötü bölümüne geldik şu anda ki kediler de bunu biliyor ve ona göre muamele ediyorlar. Her geldiğinde burayı dağıtıyorlar. Burada bizim gördüğümüz tartımız. Kilo olarak. Burası İşte bayağı ardiye. Ardiye değil yani bizim burada müzik ve hobi ortamımız diyelim. Bu tarz takılıyoruz burada. Tamir burada yapılıyor. İşte arada bir gitar çalıyoruz, müzik yapalım derken Ebru hiç flüt çalmaktan yana olmadığı zamanlarda yapamıyoruz tabii ki ama arada bir müzik yapıyoruz. Ben bu Onun aralar dışında- bıraktım ya. Resim, müzik ne var ne yok bıraktım. Ama neden öyle diyorsun? Bir sürü el işi şey yaptım. Evet, sanat sana bir yerden bir şekilde ulaşıyor ama ben biraz geri kaldım galiba. Bir şekilde ben de toparlayacağım. Hayat şartları ne yapacaksın? Ekmek parası. Dolanıyorsun işte şu şaşkın. Böyle. Burası da böyle iğrenç bir ortam. Yapacak bir şey yok. Teknoloji hayatımızdan bu kadar çıkabilmiş. Ne dedim? Böyle. Ama bizim işimiz bu tabii ki. Tabii. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu hafta ve bundan önceki haftalarda bu köy evi yapım serimizde bizlerle birlikteydiniz. Çok sağ olun, var olun arkadaşlar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Evet. Yani biz bu işlere girdiğimiz günden bugüne kadar 2,5-3 sene oldu. Hep yanımızda hissettik sizi. Hep desteğinizi hissettik. Sağ olun, var olun. Biz de sizlerden bir şey saklamadan, hatta bazen yani haddimize değil tabii ki ama sizlere belki bir şeyler, bildiğimiz bir şeyleri öğretmeye çalışaraktan, böyle faydamız dokunur diye olaylara bakaraktan hep böyle devam etmeye çalıştık bu yolda. Bu serimizde de size hani böyle ucuz yollu nasıl bir ev yapılır, nasıl ev eşyaları dizilir gibi şeylere aslında irdelemeye, değinmeye çalıştık. Kendi çapımızda tabii ki nasıl gözüküyor karşı taraftan biz bunu bilemeyiz. Herkesin kendi izlediği, kendi anladığı kadar biz sonuçta verebiliyoruz. Nereye ulaşabilir, neye fayda eder bilmiyoruz ama umudumuz her zaman var bizim. Kendi adımıza en azından umudumuz var. Çünkü biz yarın bir şeyimiz yok diye üzülecek bir pozisyonumuz yok. Gideriz koltuğumuzu yaparız, hurdacıdan alır yaparız, bilmem nemizi yaparız, komodinimizi yaparız, sobamızı yaparız, sandalyemizi yaparız. Biz olaylara hep böyle bakıyoruz. Umuyoruz ki bu tarz şeyler insanların hayatında çok fazla önem teşkil etmez. Çünkü hiçbir önemli şeyler değil ve büyük paralar harcanıp da böyle alınması, yapılması gereken şeyler değil. Kendiniz yapabilirsiniz. Yeriniz olmayabilir. Gidersiniz herhangi bir ustaya, bir sanayiye, verirsiniz adamın işçiliğini, ufak tefek ona yaptırırsınız. Yani hayatta istedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Sadece yorganımıza göre ayağımızı uzatıp, değil mi? Ondan sonra ayak sağlığı önemli bu arada. Her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Kendinize Hoşça dikkat kalın. edin. Bay bay. Sen